Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuda bamya nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir onun tarifini vereceğim. Öncelikle burada 2,5 kilo bamyam var. Kenarlarını ayıkladım. Şöyle de kenara birazcık ayırdım. Nasıl ayıklanmasını göstermek için bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenler için şöyle göstereyim dedim. Küçük meyve bıçağıyla gördüğünüz gibi kolayca ayıkladım. Ayıklarken bamyaları bıçakla delmeyelim. Dikkat edelim. Şöyle yüzünden kıvrada kıvrada şu sert çöp kısmını temizleyelim. Hazırladığım bu tarifte asla salyalanma, sünme olmuyor arkadaşlar. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Kanalımda domatesle pişirdiğim bamya tarifim de var. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Bunu sade domatessiz hazırlayacağım. Domatesini sonradan ilave edeceğim. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Bir de nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Bamyamın hepsini hazırladım. Şimdi yıkama işlemine geçiyoruz. Bamyalarımı ayıkladıktan sonra üzerinden 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bamyaların mikrobu kırılması için bu işlemi uygulayalım. Ve üzerinden bamyaların üstü basar su ekleyelim. Hiç bekletmeden direkt yıkıyorum. Önce iyi bir sirkeli suda karıştıralım. Benim leğenim biraz küçük geldi. Büyük bir leğene de aktarabilirsiniz. Sirkeli suda iyice yıkadıktan sonra şimdi sirkeli suyunu süzüyorum. 2-3 kez de normal duru suyla yıkıyorum. Bamyalarımı yıkadım. 2 ayrı parçaya böldüm. 2 kere haşlayacağım arkadaşlar. Sizin kullandığınız tencere büyükse bir kere de halledebilirsiniz. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Tencereme 2 su bardağı su aldım. Şöyle 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Suyumun tamamen kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynamaya başladıktan sonra bamyamın bir kısmını hemen tencereme alıyorum. Şöyle öncelikle iyi bir karıştıralım. Limonlu suyu hemen salyalandırmasın arkadaşlar. Hemen döktükten sonra karıştırmaya başlayalım. Limon tuzu yerine 2 tane limonun suyunu da sıkıp kullanabilirsiniz. Benim evde kalmamıştı. Limon tuzu kullandım. Taze limonunuz varsa kullanırsanız daha da iyi olur. İyice karıştırdıktan sonra şimdi kapağını kapatıyorum. Ve 2-3 dakikada açıp şöyle dipten karıştırıyorum. Bamyaların rengi dönene kadar karıştıralım. 2-3 dakikada bir. Gördüğünüz gibi bamyaların rengi de dönmeye başlamış. Tekrardan kapağını kapatalım. Bu işlemi bamyalar sararana kadar uygulayalım. Bamyaların rengi dönene kadar haşladım. Şimdi şu şekilde tepsimize çıkartalım. Fazla da bekletmeyelim. Rengi döner dönmez hemen bamyalar patlamadan hemen suyun içinden çıkartalım. Hemen diğer bamyamı ilave ediyorum. Hemen diğeri gibi bunu da bir kez karıştırıyorum. Diğeri gibi bunu da bir kez karıştıralım. Limonlu suyu hemen bamyalara temas etsin ki salyananma olmasın. Şimdi kapağını kapatıyorum. 2-3 dakikada bir karıştırarak bamyaların rengi sararana kadar bunu da haşlıyorum. Rahatça soğuması için bamyamı böyle büyük bir yemek sinisinin üzerine alıyorum. Dibindeki suyunu dökmeyelim. Gördüğünüz gibi hiç salyalanma falan yok. Çok güzel bir tarif. Güvenle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu suyunu da süzdürerek büyük bir sininin üzerine alalım. Soğumaya bırakalım. Diğer bamyamı da tenceremden çıkarttım. Onu da sinimin üzerine alıyorum. Şimdi hepsini birlikte bamyalar tamamen soğuyana kadar bekletelim. Tamamen soğuyana kadar beklettikten sonra şimdi dolap poşetlerine koymaya geçelim. Ben tam 5 tane poşet yapacağım.
2,5 kiloyu 5 poşete ayarlayacağım. Her birine yarımşar kilo koyarak poşetlerimi dolduracağım. Gördüğünüz gibi hiç sulu değil. Tamamen de suyunu çekkin bir halde. Bu kadar yeterli. Bu şekilde 5 tane poşet hazırlıyorum. Bamyaları poşete koyduktan sonra sıra geldi domateslerini doğramaya. 5 tane orta boy domatesin kabuklarını soydum, hazırladım. Şimdi onları doğramaya geçiyorum. Her bir poşete birer tane orta boy domates ekleyeceğim. Domatesler kışın formüllü oluyor arkadaşlar. Bir de ilaçla kızartıyorlar. Şimdiden domateslerini üzerine ilave edelim. Kışın domates koyma derdimiz olmasın. Daha kolay olur bizim için de. Domateslerimizi küp küp doğrayalım. Şimdi her bir poşetin üstüne birer tane doğradığım domatesleri koyacağım. Gördüğünüz gibi kışlık bamya hazırlaması bu kadar kolay arkadaşlar. Kışın sadece soğanını, salçasını kavurup isterseniz et ilavesi de yaparak bamya yemeğinizi pişirebilirsiniz. Kışın her şey çok pahalı oluyor arkadaşlar. Bir de zaten bamya kışın olmuyor. Şimdiden kış hazırlıklarımızı elimizden geldiği kadar yapıp dondurucuya ya da konservesine nasıl uygun görüyorsanız. Kanalımda çok kışlık tariflerim var arkadaşlar. A'dan Z'ye bütün kışlık tariflerini turşudan tut dondurucuya ya da konserve hepsini kanalımdan bulabilirsiniz. Şöyle altının sularını koymayalım. Domateslerini de koyduktan sonra poşetimizin havasını alarak kapatalım. Şu şekilde elimizle havasını alıp buradan çıkartalım. Şöyle bir 4 parmak kadar da boşluk bırakıp poşeti düğümleyelim. Daha sonra poşete eşit bir şekilde düzleyelim. Kenara alalım. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Sıra geldi bamyalarımı dolabıma dizmeye. Şöyle düz bir şekilde dolapta yer çok kaplamayacak şekilde poşetlerimi diziyorum. Rabbim güle güle yemeği cümlemize nasip eder inşallah. Ağız tadıyla, gönül hoşluğuyla. Tam da dolabım doldu. Burada da kuru patlıcan, pazı yaprağı, onların da kanalımda tarifini bulabilirsiniz arkadaşlar. Kuru dolmalık biberin videosunu çekmek nasip olmadı ama kısmet olursa onların da çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.